İnsan düşününce gerçekten ilginç geliyor. İki insan birbirini seviyor. Birlikte yaşamaya karar veriyor ama bunun için neden yüzlerce kişinin toplandığı, yemeklerin yenildiği, müziklerin çaldığı, insanların oynadığı bir düğün yapılıyor? Neden sadece biz evlendik deyip geçilmiyor? Aslında düğün dediğimiz şey sadece eğlence değil. Tarihin çok eski dönemlerinden bugüne kadar gelen büyük bir sosyal olay. Eskiden insanlar bugünkü gibi bireysel yaşamıyordu. Aile, kabile, köy. Herkes birbirine bağlıydı. Bir insanın evlenmesi sadece iki kişinin kararı değildi. İki ailenin birleşmesi, bazen iki köyün yakınlaşması, hatta bazen siyasi güçlerin ortaklığı anlamına geliyordu. Şimdi düşün, binlerce yıl önce internet yok, telefon yok, mesaj yok. İnsanlar bir olayın resmi olduğunu nasıl anlıyordu? Toplumun önünde yapılan törenlerle. Düğün aslında biraz da bu iki insan artık birliktedir ilanıydı. Mesela neden insanlar şahitlerin önünde evleniyor? Çünkü geçmişte söz çok önemliydi. Yazılı belge astı. Toplumun görmesi gerekiyordu. Herkesin önünde yapılan tören, bu ilişki artık kabul edildi demekti. O yüzden düğünler hep kalabalık olmuş. İnsanlar sadece eğlenmeye değil, o evliliğe tanıklık etmeye gidiyordu. Bir başka ilginç konu da şu, neden düğünde yemek verilir? Bunun kökü bile çok eskiye gidiyor. Eski toplumlarda yemek paylaşmak güven göstergesiydi. Biz artık akrabayız, soframız ortak mesajı vardı. Hatta bazı kültürlerde ne kadar büyük sofra kurarsan o kadar güçlü görünürdün. Biraz gösteriş de vardı yani. Şimdi bile aynı şey devam ediyor aslında. İnsanlar düğünde bazen sadece mutluluğu değil, ekonomik durumunu, aile bağını, sosyal çevresini de gösteriyor. Peki neden müzik ve dans var? Çünkü insanlar tarih boyunca büyük olayları ritüellerle kutladı. Doğum, savaş zaferi, hasat zamanı, ölüm törenleri. Hepsinde müzik vardı. Evlilik de hayatın en büyük geçişlerinden biri kabul edildiği için doğal olarak eğlenceye dönüştü. İnsan psikolojisi de böyle zaten. Büyük bir değişimi sadece sessizce yaşamıyoruz. Onu hissetmek istiyoruz. Müzik, oyun, alkış. Bunlar duyguyu büyütüyor. Şimdi şöyle bir soru geliyor akla. Eskiden aşk evliliği çok azdı. O zaman neden düğün vardı? Çünkü düğün sadece aşk için yapılmıyordu. Bazen ekonomik ortaklık içindi. Bazen soyun devamı içindi. Bazen toplum düzeni içindi. Özellikle tarım toplumlarında güçlü aile olmak çok önemliydi. Evlilik iş gücü demekti. Daha büyük aile, daha çok üretim demekti. O yüzden düğünler biraz da toplumun düzenini koruyan sistemlerden biriydi. Bir de insanların neden gelinlik giydiği, damadın özel kıyafetler taktığı konusu var. Bunun altında da semboller yatıyor. Beyaz gelinlik bugün saflıkla ilişkilendiriliyor. Ama aslında beyaz gelinliği dünyada yaygınlaştıran şeylerden biri Avrupa kraliyet düğünleri olmuştu. Çünkü beyaz kumaş pahalıydı ve temiz tutması zordu. Yani biraz zenginlik göstergesiydi. Sonra zamanla romantik anlamlar yüklenmiş. Aslında açısından bakınca İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık evliliğe sadece iki insanın birlikte yaşaması olarak bakmıyor. Üçünde de evlilik, İnsan hayatının en ciddi dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. Ama olayın yorumlanışı, ritüelleri ve evliliğe yüklenen anlam birbirinden biraz farklı. Mesela, İslam'da evlilik genelde hem manevi hem de toplumsal bir sözleşme gibi görülüyor. Yani sadece romantik bir bağ değil. Nikah kavramı çok önemli. Şimdi düşün, İslam'da neden şahit gerekiyor? Çünkü evlilik gizli bir ilişki olarak değil, toplumun kabul ettiği açık bir birliktelik olarak görülüyor. O yüzden imam nikah ya da resmi nikah fark etmeksizin. Mantık şu, bu iki insan artık birbirine karşı sorumluluk aldı, Kâurâne'de. Evlilik için geçen ifadelerde huzur, merhamet ve sevgi vurgusu çok dikkat çekiyor. Yani olay sadece kurallar değil, duygusal taraf da önemli. Birçok Müslüman toplumda düğünler neden çok kalabalık olur biliyor musun? Çünkü evlilik bireysel değil, ailelerin birleşmesi gibi görülür. Özellikle eski dönemlerde bir insan sadece bir kişiyle değil, onun ailesiyle de bağ kurmuş sayılırdı. Hatta bazı yerlerde kız isteme, söz, nişan, kına gecesi gibi geleneklerin oluşmasının sebebi de bu. İnsanlar evliliği yavaş yavaş topluma kabul ettiriyor. Bir de mehir konusu var. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Bazıları bunu kadını satın almak gibi düşünüyor. Ama tarihsel olarak bakınca aslında kadının ekonomik güvencesi gibi düşünülmüş. Çünkü eski çağlarda kadınların ekonomik özgürlüğü çok sınırlıydı. İslam'da erkeğin kadına verdiği mehir, senin kişisel hakkın olarak kabul edildi. Yani kadın isterse onu saklayabilir, harcamayabilir. Hristiyanlık tarafına geçtiğimizde olay biraz daha kutsal bağ şeklinde görülüyor.
Özellikle Katolik gelenekte evlilik sadece sözleşme değil, kutsal bir birliktelik kabul edilir. Hatta bazı mezheplerde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasının anlayışı çok güçlüdür. O yüzden boşanma konusu tarih boyunca oldukça sert tartışılmış. Çünkü evlilik sadece dünyevi bir karar değil, ruhsal bir bağ olarak düşünülmüş. Kilisede yapılan düğünlerin atmosferini düşün, sessizlik, dualar, rahip, yeminler, bunun altında Tanrı'nın huzurunda söz verme düşüncesi var. Gelin de damadın birbirine dönüp yemin etmesi aslında çok eski bir sembol. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birlikte olma sözü, bu sadece romantik cümle değil, hayatın zorluklarına karşı ortaklık yemini. Yüzük konusu da Hristiyan dünyasında çok sembolik olmuş. Dairenin sonsuzluğu temsil ettiği düşünülmüş. Başlangıcı ve sonu olmayan halka gibi, sevginin de sonsuz olması istenmiş. Bugün dünyanın birçok yerinde evlilik yüzüğünün yaygın olmasının sebeplerinden biri de bu kültürel etkinin çok büyümesi. Yahudilikte ise evlilik çok köklü ve detaylı ritüellere sahip. Çünkü Yahudi kültüründe aile kavramı inanılmaz önemli. Hatta bazı eski Yahudi yorumlarında insanın eksik tarafını tamamlaması gibi anlatımlar vardır. Yahudi düğünlerinde hupah denilen bir örtü altında evlenilmesi çok meşhurdur. O örtü yeni kurulacak evi temsil eder. Yani daha ev ortada yokken bile sembolik olarak siz artık ortak bir yuva kuruyorsunuz mesajı verilir. Bir de bardak kırma olayı vardır. Dışarıdan bakınca insanlar şaşırıyor. Düğünde neden bardak kırılıyor? Bunun farklı yorumları var ama en yaygınlarından biri şu: hayatta mutluluk olsa bile dünyanın kusursuz olmadığını hatırlatmak, yani en mutlu anda bile hayatın kırılganlığını unutmamak. Çok derin bir sembol aslında. Şimdi ilginç olan şey şu: bu üç din birbirinden farklı görünse de bazı ortak noktaları çok dikkat çekici. Üçünde de evlilik toplum önünde yapılıyor. Üçünde de sadakat önemli. Üçünde de aile kavramı merkezde. Çünkü bu dinlerin doğduğu dönemlerde aile, toplumun temel taşıydı. Devlet sistemleri bugünkü kadar güçlü değildi. İnsanların güvenliği de ekonomik düzeni de büyük ölçüde aile üzerinden yürüyordu. Ama zaman geçtikçe modern dünya işleri değiştirdi. Eskiden insanlar daha çok aile uygun mu diye düşünürken bugün daha çok aşık mıyım diye düşünüyor. Eskiden evlilik daha çok sorumluluk merkezliyken bugün mutluluk merkezli hale geldi. Bu yüzden bazen eski dini anlayışlarla modern beklentiler çatışabiliyor. Yine de ister camide olsun, ister kilisede, ister havrada, insanların evlenirken hissettiği temel duygu çok benzer. İnsan aslında şunu söylüyor: hayatın geri kalanında yalnız yürümek istemiyorum. Belki de bu yüzden binlerce yıldır farklı dinler, farklı kültürler değişse bile evlilik hala insan hayatının en güçlü ritüellerinden biri olmaya devam ediyor.